Merhaba gerçeği arayan dostlarım. Onu ilk gördüğün anı hatırla. Aranızda öyle bir çekim, öyle karşı konulmaz bir enerji vardı ki sanki onu yıllardır tanıyordun. Sanal bir tanıdıklık hissiydi bu. Zihnin sana işte aradığım insan bu. O benim ruh eşim dedi. Kalbin hızla çarptı, kendini onun yanında güvende ve sanki uzun bir uykudan uyanmış gibi hissetti. Biliyorum sevgili dostum. Dışarıdan bakıldığında bağımsızlığına düşkün, mantıklı, hayatı çözmüş bir insansın. Birçok zaman dışa dönük, neşeli ve sosyalsin. Ama yalnız kaldığında içe dönük, kapalı bir kutuya dönüşüyorsun. Kendini zaman zaman sertçe eleştiren, içsel potansiyellerinin henüz yarısını bile dışarıya yansıtamadığına inanan birisin. Duygularını dışarıya belli etmesen de içinde İçten içe anlaşılmayı, takdir edilmeyi bekleyen derin bir ruhum var. Mantığınla hareket eder, kolay kolay kimseye eyvallah demez. Ama ne hikmetse bu insanın karşısında tüm savunma mekanizmaların çöktü. Kendinden, kendi ilkelerinden adım adım ödün verirken buldum kendimi. Onun tek bir kelimesiyle günün cennete döndü. Tek bir soğukluğuyla cehennemin dibini boyladı. Bugün geldiğim noktada ise kendine şu soruyu sormaktan bitap düştü. Bu kadar güçlü, bu kadar fedakarlığı yüksek bir insan olmama rağmen neden beni sürekli değersiz hissettiren, sömüren ve dahi yarı yolda bırakan bu insana çekilmeye devam ediyorum? Bak sevgili dostum, çekilmeye devam ediyorsun çünkü zaman zaman içinde çok büyük bir özgüven hissederken bazen de doğru kararları verip veremediğinden şüphe duyarken buluyorsun kendini. Belli bir miktarda yenilik ve değişim istiyorsun ama kısıtlanmak seni boğuyor. Ve bu insan sana tam olarak o kısıtlanma ile özgürlük arasındaki acıyı sunuyor. Sanki içindeki bir parça acı çekmekten gizli bir haz alıyor gibi. Sanki kalbinin derinliklerinde hiç geçmeyen o görünmez boşluk ancak seni mahveden bir insanın varlığıyla dolabiliyor gibi. Şu an bu videoyu izlerken içinden bir ses, adam tam olarak beni anlatıyor diyor. Biliyorum. Çünkü sen hayatın boyunca hep anlaşılamamaktan, değerinin tam olarak bilinmemesinden, ilişkilerinde en çok çaba sarf eden taraf olmaktan yoruldun. Kimseye gösteremediğin o gizli kırılganlığını sadece o insana açabileceğini sandın. Ama size çok sarsıcı bir gerçeği söylemek zorundayım sevgili dostlarım. O insan senin ruh eşin değil. Aramızda kurguladığımız o masalsı aşk yanılsamasını şimdi burada, bu videoda ellerimizle tamamen yıkacağız. Çünkü o insan bir tesadüf değil. O insan senin bilinçaltının ve köklerinin sana kurduğu en büyük tuzak. Yaklaşık 25 dakikalık yolculuğun sonunda sadece hayatındaki o tek insanı değil, hayatın boyunca neden hep aynı tip insanlara çekildiğinin karanlık haritasını eline alacaksın. Bu videonun ilerleyen dakikalarında şunları adım adım inceleyeceğiz ve ortaya çıkaracağız sevgili dostlarım. Öncelikle mıknatıs etkisi dediğimiz o görünmez düzeneyi çözeceğiz. Kalbinin neden sevgiyi değil de tanıdık gelen o acıyı aradığını, atalarının yarım bıraktığı hangi borcu ödemek için o insana çekildiğini açıkça göreceksin. İkinci olarak çocukluğuna ineceğiz. Anne ve babanın arasındaki o sessiz kavgada sevgi zannettiğin o zehirli tanımı deşifre edeceğiz. Bugün aşk dediğin şeyin aslında çocukken aldığın o ilk yara olduğunu fark ettiğinde sırtındaki o devasa yük hafiflemeye başlayacak. Ve en önemlisi sevgili dostum, videonun son kısmında yapacağımız o sessiz bağ kesme yüzleşmesiyle o insana duyduğun öfkeyi de
Onu düzeltme arzusunu da ait olduğu yere, geçmişe iade edeceğiz. O ağır faturayı ödemeyi bugün burada bitireceksin. Eğer bu videoyu kapatıp gitmeyi tercih edersen yarın yine aynı yatakta o bildiğin içsel daralmayla uyanacaksın. Yine neden ben diyeceksin ve hayatına sadece ismi değişen ama sana aynı acıyı yaşatan yeni birini alacaksın. Ama eğer burada benimle kalırsan, o masanın başında benimle sonuna kadar oturursan, bu videonun son dakikasında derin bir nefes aldığında o insanın üzerindeki tüm büyünün nasıl bozulduğunu ve kendi ruhuna nasıl geri döndüğünü gözlerinle göreceksin. Şimdi arkana yaslan sevgili dostum. Dış dünyayla olan tüm bağını kes ve zihnindeki o tek soruya odaklan. Beni mahveden birini sevmeyi bana kim öğretti? Şimdi zihnindeki o perdeyi tamamen aralayalım ve mıknatıs etkisi dediğimiz o görünmez mekanizmayı birlikte deşifre edelim. Bilirsin, mantığımız bize her zaman güvenli olanı, huzurlu olanı, seni el üstünde tutacak bir insanı seçmen gerektiğini söyler. Ama ne zaman ki karşına sana huzur vaat eden, seni koşulsuzca seven ve yıpratmayan biri çıksa içinden bir ses sana o ilişkinin sıkıcı olduğunu fısıldar. Kalbin o insana karşı bir türlü o arzuladığın şiddetli çekimi duymaz. Çok iyi biri ama aramızda bir çekim yok. Heyecan hissetmiyorum der ve o insanı hayatından çıkarırsın. Ama ne zaman ki karşına dengesiz, bir gün çok yakın, bir gün buz gibi soğuk, ne yapacağı belirsiz, sürekli seni belirsizliğin içinde bırakan biri çıksa, işte o zaman içindeki o devasa mıknatıs çalışmaya başlar. Kalbin göğüs kafesini delercesine çarpar. Geceleri uykuların kaçar. Sen buna aşk, tutku veya ruh eşi çekimi dersin. Oysa sevgili dostum, sana gerçeği söyleyeceğim. Sen o insana aşık değilsin. Sen o insanın sana yaşattığı o tanıdık tehlikeye aşıksın. Bilinçaltı mantıkla çalışmaz sevgili dostlar. Bilinçaltı tek bir kuralla çalışır. Tanıdık olanı terk et. Eğer senin çocukluğunda veya daha da geride, köklerinde sevgiyi almak için mücadele etmek zorundaysan, birilerinin gözüne girmek, onaylanmak veya birini memnun etmek için kendi benliğini feda etmek zorunda kaldıysan, senin zihnin sevgiyle mücadeleyi birbiriyle eşleştirmiştir. Sen huzuru değil, o mücadele anındaki adrenalini sevgi zannediyorsun. Ve işin en derin, en mistik kısmı neresi biliyor musun? Sadece kendi çocukluğun değil, atalarının yarım kalmış hesapları da senin kalbinde bir mıknatıs gibi çalışıyor. Aile dizilimi prensiplerine göre bir aile sisteminde haksızlığa uğramış, terk edilmiş, yarım kalmış, bir yas bırakmış veya aha alınmış bir ata varsa o sistemdeki denge bozulur ve o sistem sonraki nesillerden birini seçer. Biliyorsunuz sevgili dostlar, bu konuda çok daha derinlemesine sadece aile dizilimi özelinde bir video yapmıştım. Lütfen onu da izleyin. Bilinçaltın sana şunu söylüyor. Atam o acıyı yaşadı ve bitiremedi. Ben de bugün aynı acıyı yaşatan birini bulayım. Bu sefer bu acıyı yeneyim ve sistemi şifalandırayım. İşin özü bu. İşte bu yüzden hayatına aldığın o bencil, seni görmezden gelen, sana kendini değersiz hissettiren insan aslında tesadüfen karşına çıkmadı. Sen ruhunun derinliklerinde atalarının yarım bıraktığı o kadersel borcu ödemek için o insanı bir mıknatıs gibi kendi çekim alanına çağırdı. Onu ilk gördüğünde hissettiğin o sanal tanıdıklık var ya, o tanıdıklık onun ruhuyla ilgili değildi sevgili dostlarım. O tanıdıklık onun sana yaşatacağı acının senin geçmişindeki acıyla birebir aynı olmasından kaynaklanıyordu. Ruhun acıyı tanıdı ve tanıdığı şeyin adına aşk dedi.
Peki sevgili dostlar, bu görünmez mıknatısın pilini kim dolduruyor? Bu çekim neden başladı ve neden devam ediyor? Şimdi bir sonraki adımda çocukluğundaki o karanlık odaya anne ve babanın arasında döneceğiz. Sıradaki bölüme geçmeden önce kendine yine bir soru sormanı istiyorum. Sen bu hayatta bir sevgili mi arıyorsun, yoksa yarım kalmış bir çocukluk savaşını mı kazanmaya çalışıyorsun? Bakın tekrar söylüyorum. Bu hayatta bir sevgili mi arıyorsunuz, yoksa yarım kalmış bir çocukluk savaşını kazanmaya mı çalışıyorsunuz? Şimdi zihnindeki en korunaklı kapıyı, yani çocukluğunu aralama vakti. Hani derler ya, herkes çocukluğunun evinde yaşar diye. Bugün yetişkin aklınla aldığın kararlar, seçtiğin eşler, aşık olduğun o zor insanlar, hepsi aslında o küçük çocuğun çaresizce tutunduğu bir senaryonun devamı. Şimdi seninle zamanı geriye doğru sayalım. Şimdi seninle zamanı geriye doğru saralım. O küçük çocuğu hatırlayalım. Belki evde sürekli bir gerilim, dillerden dökülmeyen ama havanın ağırlaşmasından hissettiğin bir huzursuzluk vardı. Belki babanın ilgisizliği, annenin yalnızlığı ve o evin içinde süregelen o gizli, görünmez savaş. Ya da tam tersi, annenin aşırı baskısı, babanın yetersiz hissettirilmesi. Sen o yaşta bir çocuk olarak ne yaptın biliyor musun? Evdeki o gerilimi bitirebilmek, o iki insanı mutlu edebilmek için küçücük omuzlarına devasa bir sorumluluk yükledin. Onların ebeveyni olmaya çalıştın. Annenin gözyaşını silmeye, babanın öfkesini yumuşatmaya çalıştın. Kendini unuttun, kendi ihtiyaçlarını bastırdın. Yeter ki o evde huzur olsun, bir huzur kırıntısı olsun. İşte o gün sevgili dostum, bilinçaltın hayatının en büyük hata kaydını yaptı. Sevginin tanımını şöyle yazdı. Sevgi kendini feda etmektir. Sevgi birini iyileştirmek için kendi canından vazgeçmektir. Bakın sevgili dostlar, tam olarak bu yüzden bugün karşına seni el üstünde tutan, sana saygı duyan biri çıktığında bilinçaltın bu işte bir yanlışlık var. Burada da bir mücadele yok, bu sevgi değil diyerek seni oradan uzaklaştırıyor. Ama ne zamanki karşına seni görmezden gelen, tıpkı çocukluğundaki o ebeveynin gibi soğuk, duygusuz ya da ulaşılmaz biri çıksa, bilinçaltın hemen onu tanıyor. İşte tam aradığım yer. Ben bu insanı sevgimle değiştirebilirim. Ben bu insanı iyileştirebilirim. Bugün o ruh eşim dediğin insana duyduğun o çıldırtıcı tutku var ya, o bir yetişkin sevdası değil dostlarım. O çocukken anneye veya babaya duyduğun ama karşılık alamadığın o çaresiz beni gör, beni sev çığlığının ta kendisi. Sen o insana aşık değilsin. Sen o insanın üzerinden çocukken kazanamadığın o savaşı bugün kazanmaya çalışıyorsun. Eğer onu değiştirebilirsem, eğer onu sevgimle yumuşatabilirsem çocukluğumdaki o yara da kapanacak sanıyorsun. Ama kapanmayacak sevgili dostlar. Sen o insanı kurtarmaya çalıştıkça kendi gençliğini, kendi ömrünü, kendi ruhunu o karanlık kuyuya atmaya devam edeceksin. Çünkü bir yetişkin ilişkisi bir iyileştirme kampı değildir. Sen kimsenin rehabilitasyon merkezi değilsin ve kimsenin yara bandı olmamalısın. Şimdi dur ve derin bir nefes al. Kurtarıcılık tuzağını nasıl kendi ellerinle kurduğunu ve bu faturayı ödemeyi nasıl keseceğini konuşmaya başlayacağız. Kendine dürüstçe şu soruyu sor sevgili dostum. Hayatındaki o insanı gerçekten seviyor musun? Yoksa onu iyileştirme fikrinin yarattığı o sahte heyecana mı aşıksın? İçinde bulunduğum o labirentin en karanlık virajındayız. Bu virajın adı kurban ve kurtarıcı tuzağı.
Şimdi dur ve dışarıdan bir göz gibi kendine bir bak. Hayatına giren insanlara, o aşık olduğum dediğin kişilere bir bak. Tümü bir şekilde yaralıydı değil mi? Anlaşılamamışlardı, geçmişlerinde büyük acılar yaşamışlardı, belki kırgındılar, belki hırçındılar. Ve sen onları görür görmez içindeki o görünmez pelerini sırtına geçirdin. Ben onu anlarım, ben ona şifa olurum, benim sevgim onu değiştirir dedin. Bak sevgili dostum, dışarıdan ne kadar yüce ve ne kadar fedakar görünüyor değil mi? Ama hadi gel sana madalyonun öteki yüzünü göstereyim. Sen o insanı kurtarmaya çalışırken aslında onun hayatını değil, kendi hayatından kaçışı organize ediyordu. Çünkü bir başkasının sorunlarıyla uğraşmak, bir başkasını iyileştirmeye çalışmak, kendi içindeki o devasa boşlukla yüzleşmekten çok daha kolaydı. Onu düzeltme mücadelesi sana sahte bir varoluş gayesi verdi. Zihnin seni şöyle kandırır. Bak ben çok iyi bir insanım. Ben fedakarım. Ben onun için her şeyi yapıyorum. Ama o beni anlamıyor. İşte tam bu noktada sevgili dostlar, o masum gördüğünüz ilişki zehirli bir tiyatro sahnesine dönüşmüş oluyor. Sen önce kurtarıcı oluyorsun, onu sevginle, ilginle, anlayışınla boğuyorsun ama o insan senin beklediğin değişimi göstermedikçe, seni görmezden gelmeye devam ettikçe öfkeleniyor ve saldırganlaşıyorsun. Sonra ona hesap sormaya başlarsın. Bağırırsın, ağlarsın ve günün sonunda o seni terk ettiğinde veya soğuk bir duvar gibi karşında durduğunda tam anlamıyla bir kurban rolüne bürünürsün. Ben onun için her şeyi yaptım. O bana ne yaptı? Soruyorum size sevgili dostlar. Bu döngüyü kaç kere yaşadınız? Kaç farklı yüzde, kaç farklı isimde aynı senaryoyu baştan sona oynadınız? Şimdi size çok acı bir gerçeği söyleyeyim. O insan narsist veya bencil olabilir. Ama sizin o ilişkide kalma sebebiniz onun narsistliği değil. Sizin kendi kurtarıcılık bağımlılığınızdır. Siz o insanı iyileştirmek istemiyorsunuz. O insanı iyileştirerek kendi değerini kanıtlamaya çalışıyorsunuz. Eğer onu kurtarırsam ben de sevilmeyi hak ederim diyorsunuz. Ama bir insanı sadece onu çok sevdiğim için değiştiremez. Hiç kimse değişmeyi kendisi istemediği sürece senin sevginle dönüşmez, dönüşemez. Sen bir ruhsal şifa merkezi değilsin. Sen bir ruhsal şifa merkezi değilsin. Sen bir terapist, bir anne, bir baba veya bir kurtarıcı değilsin. Sen sadece bir sevgilisin ya da esasen öyle olmalıydı. O insana yüklediğin o kutsal anlamı geri al. Onu kaderin bir cilvesi, ruh eşin veya hayatının sınavı olarak görmeyi bırak. O sadece kendi yaralarının içinde boğulan ve seni de o kuyuya çekmekten çekinmeyen bir fani. Hepsi bu. Şimdi son ve en önemli bölüme geçeceğiz. O ağır bağları tamamen keseceğimiz, o kadersel faturayı ait olduğu yere iade edeceğimiz o katarsis anına geldik. Şimdi yine bir soru sormanı istiyorum kendine. Onu kurtarmaktan vazgeçersen kendi hayatında hangi gerçekle yüzleşmekten korkuyorsun? Tekrar edeyim mi? Onu kurtarmaktan vazgeçersen kendi hayatında hangi gerçekle yüzleşmekten korkuyorsun? Lütfen bu soruyu lazım gelirse videoyu da durdurarak kendi kendine sormanı istiyorum. Bu cevap çok önemli sevgili dostlar. Şimdi o ağır yükleri omuzlarından indirme, o kadersel faturayı ait olduğu yere iade etme vakti geldi. Şu ana kadar zihnindeki o karanlık haritayı adım adım deşifre et. O insana olan çekiminin bir aşk değil, atalarının yarım bıraktığı bir borç, çocukluğundaki o sessiz feryat ve kendi kurtarıcılık illüzyonun olduğunu gördük.
Şimdi bak sevgili dostum, o insanı suçlamayı, ona öfke duymayı veya onu değiştirmeye çalışmayı tamamen bırakıyorsun. Çünkü öfke de, değiştirme arzusu da seni o insana göbekten bağlamaya devam eder. Biz bugün o bağı sevgiyle, fedakarlıkla ve köklerimize olan derin bir saygıyla kesip atacağız. Bu arınma sürecinde alanını ve zihnini desteklemek için yanında tutmanı önerdiğim iki kadim taş var. Birincisi siyah turmalin. Sevgili dostlar, korunma ve köklenme için muazzam bir taştır. Atalarından ve o zehirli ilişkiden sana geçen o ağır, düşük frekanslı enerjiyi toparlamak için mükemmel bir araçtır. Harika bir kalkandır. Seni kendi merkezinde, köklerinde tutar. Ve pembe kuvars sevgili dostlar. Yıllardır başkalarını iyileştirmek için hırpaladığın o yorgun kalbine ihtiyacı olan o şefkati, öz sevgiyi geri kazandırır bu taş. Kalp çakrandaki o illüzyon yaralarını onarır. Bu taşları elinde tutarak ya da göğsünün üzerine koyarak şimdi yapacağımız bu zihinsel ve ruhsal ritüele benimle birlikte eşlik et. Şimdi arkana yaslan. Gözlerini hafifçe kapat ve derin, sakin bir nefes al. Verirken yıllardır bedeninde taşıdığın o görünmez ağırlığı dışarıya bıraktığını hisset. Zihninde iki alan hayal et. Sol tarafında geçmişinde duran anne, baban, onların arkasında sıra sıra dizilmiş tüm ataların duruyor. Sağ tarafında ise sana o acıyı yaşatan ruh eşim dediğin o insan ya da insanlar duruyor. Aralarından sana doğru uzanan o koyu, ağır bağları gör ve kalbinden dökülen şu sözleri zihninde lütfen tekrar et. Sizi görüyorum. Yaşadığınız acıları, yarım kalan sevdalarınızı, ödenmemiş borçlarınızı ve dökülemeyen gözyaşlarınızı görüyorum. Sizleri onurlandırıyorum. Ama sizin kaderinizi yaşamayı bugün, burada bitiriyorum. Sizin yükünüz sizindir. Benim hayatımsa bana aittir. Şimdi lütfen sağ tarafındaki o insan ya da insanlara dönün sevgili dostlarım. Onun gözlerinin içine bakın ve son kez şunları söyleyin. Seni kurtarma, seni iyileştirme ve senin üzerinde kendi değerimi kanıtlama çabamdan vazgeçiyorum. Bana yaşattığın tüm dersler için sana çok teşekkür ederim. Senin yolun sana, benim yolum bana. Seni ve senin üzerinden tutunduğum geçmişimi sevgiyle özgür bırakıyorum. Şimdi göğsünün ortasından çıkan altın sarısı bir ışık makasını hayal et. O insanla ve geçmişteki o kadersel yüklerle arandaki tüm ipleri yavaşça süzülerek kestir bu makasa. İpler tek tek kopuyor. Karşındaki silüetler yavaşça loşlaşarak geriye doğru çekiliyor. Ve sen kendi alanında pırıl pırıl, tek başına ve tam bir bütün olarak kalıyorsun. Derin bir nefes al sevgili dostum. Ve şimdi yavaşça gözlerini aç. Şu an itibariyle artık sen o eski sen değilsin. O ağır faturayı ödemeyi şu an itibariyle bitirdin. Bu videoyu buraya kadar izlediysen ruhunun zincirlerini kırma cesaretini gösterdiğin içindir. Artık saklama. Sen köklerinin en güzel meyvesisin. Bu videoyu hayatında tıkanıklık yaşayan o özel ruhlarla paylaş ki onların da morfik alanı temizlensin. Bu mistik ailenin bir parçası olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Işık yolu sizi aydınlatsın ve atalarınızın sevgisi arkanızda bir kalkan olsun. Namaste.